Bayağı ortak oldu. Bayağı ortak oldu. O yazmış gibi yani. Bayağı işin çok içindeydi. Yeni aşkımla bu senaryo yazma ve hayal etme Osman'la birlikte yapıyoruz. O yüzden wow, çok şey anlattım. Soru neydi? Movie magic, yani sinema sihri yok sizde dedi. Siz belgesel çekiyorsunuz. Askerse dibine kadar asker, bilmem neyse dibine kadar bilmem ne. Dikkat çekmek de çok önemli. Folkları koruyalım, dilini koruyalım, doğru koruyalım. Folkları koruyalım. Gelememiştim. Evet, Gelememiştim aynen. Kendi reklam filmin lansmanına mı Ay gitmedin? çünkü hayır reklama hala çekiyorduk okey. galiba Devam değil mi? ediyordu Aynen çekimleri. reklama Evet. çekiyorduk. Çünkü umarım kaş yerine poçaya gitmezler. Poça da güzel ama. Daha önce Evet, yapar evet, bence, evet. %100 daha önce. Hayır. %100 daha Kendi önce yapacak da. denemelerim olacak zaten. 40'tan sonra oyunculuk yapmamayı düşünüyorum. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhaba. Bugün çok değerli konuklarım var ve çok da farklı bir heyecan yaşıyorlar. Çünkü Mavi Mağara gösterime girdi. Çok heyecanlılar. Ben de izledim. Sıcağı sıcağına izledim. Ve şimdi birazdan Mavi Mağara ile ilgili tüm detayları sevgili Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'dan alacağız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, tabii sıcağı sıcağına izledim ve şimdi karşımdasınız. İkiniz de aslında şu anda Kerem ve Devrim olarak değilsiniz sanki. Bir halüsinasyon yaşıyor gibiyim ben de. Ama ellerinize sağlık. Öncelikle ben izninle Kerem'den başlamak istiyorum. Çünkü senin için farklı bir heyecanı var Mavi Mağara'nın. Çünkü ilk senaryo ve ilk senaryon bu kadar da güçlü bir platformda. Prime Video'da yayınlanıyor ve pek çok ülkede yayınlanacak. Dolayısıyla bunun heyecanı farklı ve biraz hani hep öyle derler. Bebeğin gibi görüyor musun? Tabii ister istemez görüyorsun ama ya öyle bir şey ki çok kolektif bir olay oluyor. Tabii bu işin tohumu işte salonumdan çıkması, sonra yani bence en garip şey o. Yani bütün sürecini biliyorsun ve sonra yani böyle posterini görünce ve hayatı geçince başka bir duygu. Başka bir duyguymuş gerçekten. Çok şanslıyım yani. Yani hem Devrim işe dahil olunca, Altan abi keza öyle işe dahil olunca yani çok şanslı olduk. O yüzden heyecanlıyım. Evet. Devrim, sen o heyecanı nasıl paylaşıyorsun? Bir kere çok iyi bir ikili oluşturmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Orada canlandırırken yani yapay bir şey geçmiyor bize. Hani işin Çok tüm mutlu heyecanına oldum. ortak Teşekkür ederim. olmuşsun gibi hissettim ben. Bayağı ortak oldu. Bayağı ortak oldu. O yazmış gibi yani. Bayağı işin çok içindeydi. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ama yani çok sahiplendi. Teşekkür O yüzden çok ederim. özel bir şey yani. Yani ben işlerimi sahiplenmeyi seviyorum. Gerçekten biraz da belki de tiyatroyla da alakalı bir şey. Kökenim oradan geldiği için arka tarafta olmayı da çok seviyorum. Sadece oynamaktan ziyade her şeyine hakim olma isteği var işin içinde. Ama bu filmin şöyle bir özelliği var. Benim ilk filmim ve bunun için çok özel. Her şeyden önce. Evet. Ömrümün sonuna kadar da öyle kalacak. Evet. Yani her şeyin ilki özeldir derler ya. Ve seninle paylaştığım için ekstra bir özel oldu. Evet. Çünkü çok keyifliydi. Çok heyecanlandığım bir iş. Okurken de öyleydi. Keza yani Kerem az çok şahit oldu hepsine ama ben böyle bir duygusallaşırım, ağlarım ama yaptık bir şeyler falan filan diye inanılmaz bir heyecan. Duramıyorum yerimde. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet, açarken de farklı bir heyecanı var ikiniz içinden derken evet ilk senaryo, ilk film dolayısıyla Evet farklı ya. heyecanlar. Evet ya. Evet ya. Evet ya, çok acayip. Ne güzel ama birbirinizin heyecanını bu şekilde paylaşmış olmanız çok kıymetli. Kesinlikle. Tabii senaryo senin olduğu için filmi izlerken şöyle de düşündüm. Acaba Kerem'in özellikle ilk senaryosunun böyle bir hikayeden yola çıkması, bir kere bir askerin hayatından bir kesit izliyoruz. Yani çok asker sahneler yok ama hikaye tamamen onun üzerine kurgulanmış. Evet. Yani gözümüze sokulan bir asker durumu yok. Aynen. Ama duygu orada, yaşanan zorluklar orada. Deniz var çok fazla, doğa var. Dolayısıyla aslında bu Kerem'in neresini eşelemek için bir fırsat diye düşündüm. Anladım. Ya şöyle açıkçası evet yapmış olduğumuz yani hayata geçmiş olan ilk senaryom ama o dönem çok yazıyordum ve karar vermiştim yani
bir iki sene kesinlikle sadece projeler geliştirme ve yazma. Ve öyle bir şey vardı kafamda. Sonra bu yani hiç öyle yani bir aşk filmi yazayım öyle bir şey hiç yoktu. Zaman tablomuzda da öyle bir şey yoktu. Zaten senaryoları hep Osman Kaya ile birlikte yazıyoruz. Onunla 6 senedir birlikte deli gibi projeler üretiyoruz ve yazıyoruz, üretiyoruz ve yazıyoruz. Bazen o pilot, ben co-pilot, bazen o ben pilot, o co-pilot gibi çok inanılmaz bir sinerjimiz var. Zaten Devrim'de tanık olduğu yani Osman Muhteşemler. yani şahane bir insan. Aynı Öyle. zamanda çok yetenekli bir yönetmen. Yani gerçekten piyasamız için çok değerli biri. Benim de hayatıma çok güzel bir şekilde girdi ve artık yeni aşkımla bu senaryo yazma ve hayal etme Osman'la birlikte yapıyoruz. O yüzden wow çok şey anlattım. Soru neydi? Tüm bunlar, bu detaylar, yani bir askerin hayatı, Tamam. deniz var, doğa Evet. var. Hani senin aslında çok Ne değer yapmak verdiğin istediğim? şeyler. Tabii ya şöyle değer verdiğim şeyler elbette ama ben biraz daha biraz aklımı şu çok kurcalamıştı. Şöyle yani bu aşk filmini neden yazdık başka şeyler yazarken? Çünkü öyle bir film gelmişti ve çok sabun köpüğüydü. Böyle bir şey yapmak istemediğimi açıkladım ama ne yapmak istediğimi çok açıklayamadığım için göstermek istedim. O yüzden Osman'la oturup böyle bir hikaye çıktı. Böyle bir senaryo yazmaya başladık ama tabii ki beklentinin ne olduğunu biliyorduk. Aşk. Done aşk olacak. İnsanlar onu da görmek istiyor, onu da anlayabiliyorum ama bunu nasıl daha farklı yapabiliriz? Nasıl daha farklı kılabiliriz? Ve hep yıllar önce Paramount Pictures'da bir tane yapımcıyla toplantım vardı. O da bence yapıcı bir eleştiride bulundu bizim piyasamızla alakalı. O da şuydu, hiç movie magic yani sinema sihri yok sizde dedi. Siz belgesel çekiyorsunuz. Askerse dibine kadar asker, bilmem neyse dibine kadar bilmem ne ve yani belgesel bu dedi. Yani biraz o hayale girin. Bir kameranın illüzyonist olduğunu hatırlayın. Ve o hep bende kalmıştı. Çünkü doğru yani filmlerimize baktığımızda ya da hep böyle gerçeğin peşindeyiz. Eğer bir şey gerçek değilse yok onu yapamayız. Bence çok yanlış bir şey çünkü zaten yapay ve hayal bir şey anlatma derdindeyiz. O yüzden evet aşk ve asker ya çok örneği var zaten. Dünya çapında çok örneği var. English Patient olsun yani bir sürü örneği var ve illa o askerin yaptığı ve onun altını çizmiyor. Ama bir yandan da şey filmi çok aklıma gelmişti. When a Man Loves a Woman. Orada Andy Garcia da pilottu. Ve eşi evet alkolik, Meg Ryan alkolik bir kadın ama adamın pilotluğuyla alakalı aslında hiçbir şey görmüyoruz. İlişkiye odaklanıyor. Burada da öyle bir şey yaratmak istedik ama aynı zamanda bir takım şeyleri de ele almak istedik. Yani evet, yani asker hep asker görev şeyleri görüyoruz ediyoruz ama mesela biz SAT komandolarıyla konuştuğumuzda onu sorduk. Bu iş sizin ilişkilerinizi nasıl etkiliyor? Ve yani gerçekten acayip hikayeler var. Ve o hikayeleri duyunca evet diyorsun ya bu insanlar insan. Onu unutuyoruz çoğu zaman. O yüzden o insanların hayatına farklı bir açıdan bir kamera giriyor ve biz o ilişkilerini, verdikleri mücadeleyi izliyoruz. Tabii bir taraftan burada bir askerin hayatı var ama askerin aşık olduğu kadın ve eşinin hayatı da aslında. Direkt kamera orada olmasa da onun yaşadığı korkuları, anksiyeteyi... Tam olarak ondan bahsedecektim Evet. aslında. Yazar olarak o illüzyonu kullanabilirdi. Aslında Cem'i haklı çıkartabilirdi seyircinin gözünde de. Evet. Daha zorluklarına girerek bir asker hayatının. Yani seyirci izlediğinde ya Alara çok abartıyor ya diyebilirdi herkes. Ama onları kullanmayı tercih etmemek çok önemli bir karar seyirci açısından. Çünkü ben Alara'nın tarafından evet o askerliğin ne kadar zor olduğuna şahit olamıyorum, anlayamıyorum, o empatiyi kuramıyorum. Çoğumuz bunu hayatımızda yaşıyoruz. Farklı mesleklerden insanları tanıyoruz vesaire. Çok zorluklar var hayatımızda. Ama işte az önce bahsettiği nokta aslında çok kritik ve önemli bir nokta. Seyirci de görmeden o zorluğu, İkisinin de yeteri kadar hayatını gördükten sonraki ortak noktalarından bir karar doğuyor zaten. O çok kıymetli bir noktaydı evet. Evet. O yüzden hani hem asker hem askerin eşi hatta askerin çocuğu olma durumu bile. Dolayısıyla aslında tüm o yaşama bir kamera tutmuş oluyorsunuz. Bir de benim sevdiğim taraflarından biri bence o sinemanın sihrini kullandığın güçlü yanlardan bir tanesi de o. Flashback'lerle biz aslında nereye, ne zamana gittiğimizi çok anlamadığımız bir süre geçiriyoruz filmin yarısına kadar, hatta yarısından sonraya kadar.
ya ne oluyor? Hani duygudan duyguya geçiyoruz, Evet. bir şeyler oluyor ama yani orada da bence o sihri kurguda da kullanmışsınız. Ya biraz da orada şey yapmak istedik yani tabii hiçbir spoiler vermek istemiyoruz ama aslında yani olayın kendisini aslında filmde vermek istedik. Yani her şey bizim duygularımızda veya anılarımızı düşündüğümüzde ya da birini düşünüyorsak bile baştan başlamıyor bazen. Ortasından başlayıp başı o yani düzensiz bir şekilde görebiliyoruz onu. Biraz onu seyirciye de yaşatmak istedik. Zaten sonunda da onu anlayabilirler bence diye düşünüyorum ama biraz karakterin yaşadığı şeyi işte kamerayla onu yansıtmak istedik. Evet. En zorlandığınız sahneler hangisiydi? Çünkü bir doğa da var işin içinde. İşte doğa, deniz, yağmurlar, dalgalar, mağara. Yani ben Kerem'e göre biraz daha şanslıydım. Evet. Oydu onun Evet, cefasını çeken. Hatta bilmiyorum senin adına cevap veriyor gibiyim Yo, ama olur ben mu? şahit olduğum için söylemek zorundayım. Yani ekibimiz de keza büyük bir özveriyle çalıştı. Çok. Hava şartları bazen çok zorladı bizi. Fırtınalar, yağmurlar, bir anda sağanaklar ama çok güçlü Yağmurlar sağanaklar. gerçek miydi bu arada? Birçoğu Bazıları, gerçekti. bazıları Bir bayağı- tane sahne bayağı. belki değildi. Evet, Evet. evet. Ve hava beklediğimiz kadar sıcak havalar değildi. Yani Kerem o kadar ıslak kostümlerle çok uzun saatler öyle kalmak zorunda kaldı. Benim adıma bir su altı sahnesi beklediğimden biraz daha zor geçmiş olabilir. Yani biraz çalıştık onu tabii de. Ama Kerem adına daha zordu bazı şeyler. Yo. Ben evde çektim genel olarak. Evet, O yüzden Ama ben zor öyleydim. sahneler çektim. Yani şimdi duygusal anlamda yani ama o şey yani biz mesela birbirimize güvenebilmek için çok çalıştık. Gerçekten ve kendimiz birlikte sadece karar vererek bu şu şöyle yani güven ortamı oluşturmak hele böyle bir şey için bence çok Çok önemli. önemliydi. İkimiz için de çok çok önemliydi. Ve onu zaten biliyorduk bence. İkimiz de şeyi çok iyi biliyorduk. Yani eğer birbirimize güvenebilirsek o zaman tamam. Yani bunu gerçekten istediğimiz gibi çıkarırız ki olmuştur. Elbette bence yani bu bir deneyim, Evet. tecrübe günün sonunda. Devrim'in ilk filmi, benim ilk yazmış olduğum film ama aynı zamanda galiba böyle ilk gerçekten başrol olduğum film de olabilir. Yani hiç öyle bir şeyim yoktu. Hep paylaştım çünkü. Yani o yüzden bakalım ama mağara konusuyla alakalı gerçek mağarada çekmedik. Ve bence bunu şey yani bu çok hoşuma giden bir şey bunu söyleyebilmek. Çünkü bir karar vermemiz lazımdı. Gerçek mağarada çekebilirdik. Gittik gerçek mağaraya. Güzel. Ama fok balıklarının aynı zamanda doğum yaptığı yer. O yüzden bizi uyardılar. Yani eğer burada böyle bir şey yaparsanız o zaman bayağı bir riske sokuyoruz. Belki geri gelmez, gelmeyebilir. O yüzden biz hiç o riske girmek istemedik. Hatta yönetmenimiz Altan abi, Altan Dönmez direkt gerçek mağarada çekmeyi vetoladı ve şey dedi yani CGI'da bu tarz şeyler için kullanılmalı. Eğer doğaya zarar vermeyeceksek ve CGI ile çözebiliyorsak o zaman zaten bunun için kullanılmalı. O yüzden bunu da neden söylüyoruz? Çünkü insanları gerçekten oraya gitmesini de istemiyoruz. Evet. Çünkü evet yani fok balıklarının evi orası ve orayı korumamız çok önemli bir şey. Çok Evet, doğru. çünkü özellikle bu filmden sonra popüler olacak. Evet. Çok güzel çünkü oralar. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir de hani sizlerin gücü çok büyük böyle bir filmden sonra. O yüzden buna dikkat çekmek de çok önemli. Fokları koruyalım, denizi koruyalım, Evet, doğayı evet, koruyalım. Fokları koruyalım. Evet, bir de teknolojiyi bu anlamda kullanalım. Aynen. Yani olumlu anlamda bir yeri rahatsız etmektense, hayvanları rahatsız etmektense, doğaya zarar Zarar. vermektense zaten teknolojiyi bu amaçla kullanmaz. Kesinlikle. Teknoloji bunun için var zaten. Olsun öyle. Dolayısıyla yani ayrıca tebrik ederim hani bu karar çünkü çok önemli bir karar. Buna dikkat çekmek de önemli. Dalış merakın var mıydı? Yani dalıyor muydun zaten? Hani denizi çok seviyorsun Çok anladığım seviyorum. kadarıyla böyle bir senaryo çıktığına göre. Çıkış nokta hani özellikle denizi kullanmakta bir şey var mı ya? Senin hayatında bir yeri var mıydı? Yo ben özellikle açıkçası Kaş'ı kullanmak istedim. Çünkü beni rahatsız eden şeylerden biri böyle platformlarda tabii şunu biliyoruz yani ülkemiz adına çok büyük bir fırsat başka ülkelerin görebilmesi için. Ama Türkiye eşittir İstanbul kafasından çıkmak istiyordum. Hele ki yani Türk Hava Yolları reklamını çekerken Kaş'ı ilk defa görmüştüm hayatımda ve orada aşık olmuştum. Ve ondan sonra Mavi Mağara'ya orada denk geldim ve şey yani o yüzden okey dedim yani aşk filmi
güzel bir yani tamam İstanbul çok güzel ama evet insanlar ülkemizin başka ve çok güzel bir yüzünü görmelerini istedim. Evet. Bu arada Türk Hava Yolları'nın Los Angeles'taki o lansmanında ben de vardım. Senin reklam filminin olduğu lansmanda. Gelememiştim. Evet, Gelememiştim, gelememiştik. aynen. Başka Kendi bir reklam yerde. filminin lansmanında mı Ay gittin? çünkü hayır reklamı hala çekiyorduk okey. galiba Devam değil mi? ediyordu Aynen çekimleri. reklama Evet. çekiyorduk Çünkü hala. çok uzun bir reklamdı o. Çok. Birçok mekanda Evet. çekiyordunuz. Dolayısıyla da ama orada ben şeyi gördüm. Yani neticede ülkemizin kullanmaya çalıştığı şey soft power'ı, gücüydü ve siz de çok önemli yüzlerisiniz bunların. Dolayısıyla da hani oradan Güney Amerika'dan hani o 2 milyon turist hedefi çok güzeldi ve ben oraya gittiğimde ya bu yaz da tekrar Los Angeles'a gittiğimde herkes bana seni soruyordu. Yani bu çok güzel bir şey. Hani Ya ne orada güzel. Türkiye'den gelen yani çok uluslararası bir toplantıya gitmiştim. Türkiye'den gelen tek gazeteciydim. Herkes bunu soruyordu. O yüzden hani böyle Önemli. platformlarda yayınlanması, dizilerimizin gücü, sizlerin adını oralarda duymak hepimiz için o kadar güzel ve gurur verici bir şey ki insan kendini çok iyi hissediyor. O yüzden ben Mavi Mağara'nın da bu anlamda hani güçlü bir duruşu olacağını ve İnşallah. Kaş'ı da bizim doğamızı da denizimizi de sadece İstanbul değil dünyaya Umarım çok iyi Kaş yerine anlatacağım. Foça'ya gitmezler. Foça da Ama güzel ama. Foça da güzel Foça da diğer, çok o da güzel. ülkemizin güzel yerlerinden bir tanesi. Film açısından da hani senin ilk filmin olması evet çok önemli. Kerem'in ilk senaryosunun olması önemli. Hatta o biraz daha üstüne katıp ilk bu kadar çok hani başrolün altını çizildiği bir film olması çok güzel. Ve zaten hemen hemen film ikinizin üzerinde geçiyor. Hani evet yan karakterler var ama onları çok fazla görme. O yüzden duygu çok yoğun bir film. Evet. Yani sadece neredeyse yüzünüzle oynadığınız bir film. O yüzden hani senin bu anlamdaki tecrübeni de merak ediyorum. Hani bence zorlandığınız noktalar hani dış çekimler falan değil de sanki oraları olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü o duyguyu vermek sadece o küçücük kadrajda çok zor olsa gerek. Belki de bunu şeye borçluyuz biz eğer o enerjiyi size verdiysek. Bizim duygularımız sahneyle sınırlı kalmadı bu işte. Biz sahnede değilken, setin içinde değilken de o duyguda kalmaya çalıştık. Özellikle Çok Kerem'le çok fazla. Olabildiğince vakit geçirmeye çalıştık. Alara'nın düşünceleri, Cem'in düşünceleri üzerine çok tartıştık, kararları üzerine vesaire. Yani bir Alara ile Cem hayatımızda vardı bizim arkadaşlarımız gibi. Setin kameraların olduğu yerde de değil, otelimizde de düşünüyorduk bunu, bir yere gittiğimizde de düşünüyorduk, yolculuklarımızda da. Belki de biraz buna bağlayabiliriz burayı. Sahnelerle sınırlı kalsaydı çünkü mesela dizi temposu kesinlikle bizim filmi çektiğimiz tempoda değil. Birazcık daha hızlı olması gerekebiliyor bazı şeylerin. Evet, buna izin verilemeyebiliyor bazen. Ama bunda o alanı kendimize yaratmayı hem biz seçtik hem de öyle bir alanımız oluşmuş oldu. Genel olarak bütün film sürecinde o duygunun içinde kalmaya çalıştık. Evet, o yüzden hazır Alara. olduk biraz sahnelere açıkçası. Cem ve Alara olarak o zaman uzunca bir süre yaşadınız. Yani Evet. o duygudan çıkmadan karakterlerinin içerisinde. Ne kadar sürdü film çekimi ve hani çok da güzel bir yer eminim. Çok da keyifli tarafları 5 da vardı. hafta. 5 hafta. Yani Kısa aslında yani. Evet, hızlı çektik aslında. Ekip de çok iyi çalıştı yani. İyi. Çünkü kolay yerlerde gerçekten çekmedik. Yollarımız çok uzundu vesaire. Yol gideceğimiz zaman bile bazen havayı kaçırma şansımız çok oluyordu. Beklediğimiz havadan çok daha farklı bir havayla karşılaşabiliyorduk vesaire. Bazen tek atımlık şanslarımız oluyordu maalesef. Ama ekibimiz ve arkadaşlarımız herkes çok iyi kurtardı bence oraları. Aslında doğayla ortak bir film çektiniz. Kesinlikle dans ettik doğayla. Kesinlikle dans ettik. O da çok büyük bir parçası o. Evet evet. O olmuş yağmur yapımda. yağdığında aslında ekibin durması gerekiyordu. Yani Kerem'in durması gerekiyordu. Kıyafetlerini değiştirmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok soğuktu hava vesaire. Ama devam. Biz bunu istiyoruz. Tam bizim havamız şu an. Hayal ettiğim hava. Gidiyordu Altan Hoca'nın yanına sürekli şey diyor. Hocam bu ışıkta hayal ettim ben burayı. Ya, parlament mavisi mi diyoruz. Onları yani hayallerini yaşadık orada bir şekilde. Gerçekten doğa da yardım etti bize bence. Evet. Kerem peki şunu söylemek mümkün mü? Neticede sen Amerika'daki setlerde de bulunmuş, orada da çalışmış bir aktörsün ve biraz önce ilk aslında çıkış noktanı da oraya bağladın. Hani biz bunu yani sinemanın sihirli gücünü kullanabiliriz diye. Dolayısıyla hani bu anlamda da ya bizde hani ne eksikse ya da bir şeyleri tamamlamak, işin ucundan tutmak için hayallerin olduğunu ve bu yolda da yürüyeceğini görüyorum ben. Dolayısıyla hani bunu birazcık kendine hani iş edinmiş ya da elini taşın altına koymuşsun diye tarif etmemiz mümkün mü? Yani oradaki o edindiğin tecrübeleri buraya aktarmak konusunda.
Tabii yani öyle bir şey istiyorum. Tabii bir faydası olur mu, bir yararı olur mu? Bunu yapacak kişi ben miyim onu bilemiyorum. Ama evet kesinlikle yani e, hiç kimseyi bunu derken kötülemek de değil. Yani Tabii ki, sadece tabii ki. yani bence her şey bu hayatta daha iyi olabilir. Ve daha iyi olmasını konuşmak ya da beklemek bana biraz saçma geliyor. Çünkü hepimiz farkındayız Hı yani hı. piyasanın Bir eksikleri şey yapmak lazım ve beklemek yerine. evet yani o yüzden ben yani bunda ortak olabiliyorsam bu piyasayı daha iyiye taşıyabilmek o benim için önemli ama evet daha fazla kameranın arkasında olmak istiyorum. Evet, var mı bu anlamda hayallerin? Belki yönetmenliğe giden yol, belki İnşallah daha çok yani senaryo. tabii yani daha çok senaryo zaten elde çok senaryo var. İnşallah onlar da artık faaliyete geçer ve çekilir. Ama evet yani bence yani filmciliği seven biri evet yani yönetmenlik hayal. Evet. Büyük bir hayal. Amerika'da da oyuncular, yani ülkemizde de var bu ama Amerika'da daha çok öyle olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da da böyle. Yani oyuncuların kamera arkasına geçme heyecanını daha sık görüyoruz ya da onlara daha çok mu şans veriliyor orada? Belki şartlarla da ilgili olabilir. Sen burada biraz daha dünyada olduğu gibi bir yol izlemeye çalışıyorsun. Belki kariyer İstiyorum. anlamında kendini. İstiyorum yani o olmalı. Yani devrimde yazmak istiyor, başkası da yapımcı. Yani oyuncuyu sadece oyuncu olarak sınıflandırmak bence yanlış bir şey. Çünkü yani bizden daha çok senaryo okuyan bence Evet. çoğu kimse yok hele piyasada. Yani o yüzden bir noktadan sonra o kadar çok senaryo okuyorsun. Aynı zamanda çok film izliyoruz. Yani benim Hı hı. çocukluğum filmle geçti. Ondan sonra işte eğitimini görüyorsun. Yani o yüzden birikimin var. Evet. Yani o bence çok yanlış bir şey. Bir Oyuncuyu sadece yönetmenin bir oyuncu olarak oyuncuyu kodlamak. anlaması çok kıymetli bir şey setin içinde. Çünkü biz İşte duygularımızla çok yaşayan insanlarız ya ekstra özellikle çalışma ortamımızda. Bazen en ufak bir şey demoralize edebiliyor ya da biz demoralizeyken en ufak bir şey bizi hype'layabiliyor, yükseltebiliyor vesaire. O yüzden oyunculuktan gelen yönetmenlerin de ekstrası oluyor Muhakkak. oyuncular adına, empati kurabilmek adına. Bu çok kıymetli. Var mı senin hayallerin? Ben yaş sınırım var. O yaşa kadar oyuncu Daha çok kimliğimle iyi. devam edeceğim. Sonra direkt yönetmen olmak istiyorum. Wow, direkt. Evet. Ama yazacak da. Yazacağım. Tabii ilk Yazacak kendi da. filmimi çekerim Aynen. ben. Kaça İnşallah kadar? senin gibi. Kaçtan sonra? Valla şöyle bir 40'ta başlarım diye Evet. düşünüyorum. Bir var. Evet. 14 sene. Ama 14 yıl iyi bir tecrübe edineceksin. Daha önce Evet. yapar bence %100 daha Oraya önce. kadar Hayır. %100 daha Kendi önce yapacak da. denemelerim olacak zaten. 40'tan sonra oyunculuk yapmamayı Aynen. düşünüyorum. Ama öncesinde çekerim tabii ki. Tabii ki. İkisinin birlikte gittiği şey de güzel. Bir kere yani çok güzelsin. 40'ta bırakmaman lazım oyunculuğu da. Yok. İkisini birlikte devam ettirmen lazım. Güzellik Çok- geçici, oyunculuğum Çok da kalıcı iyi bir olsun oyuncu yeter. o yüzden bence aynen. de. Yani, Yani o anlamda yani oyunculuğuna da haksızlık etmeye. Naçizane benim görüşüm ama Teşekkür ikisi ederim. birlikte de çok güzel olur o dediğin sebeplerden. Teşekkür Bir de ederim. son olarak belki şunun altını çizmek lazım filmde. Evet burada bir askerin hayatı, aşkı, ilişkileri var ama bir de baba meselesi var. Hı. Bu baba meselesi de toplumun hatta toplumların dünyada da pek çok toplumda kanayan bir yara. Çünkü baba erkek kız çocukların hayatı için de çok önemli bir figür. Erkek çocukların hayatında daha da önemli bir figür tabii ki rol model olması açısından. Orada yanlış bir rol model oluşturan babanın çocukların ve sonraki nesillerin hatta hayatını nasıl karartabildiğini de görüyoruz. Bu da çok önemli bir mesele parmak basıyorsunuz Evet. aslında. Ya tabii benim için meseleleri önemli. Yani feminist politikasını savunan bir adam olarak evet yani çok ataerkil bir dünyada yaşıyoruz. Ve yani o yüzden genel anlamda ve yani olayın esasına bakınca evet aile çok önemli oluyor bu durumda ve baba hele çok çok önemli bir rol. Keza Cem. Cem'in de babasıyla büyük sıkıntıları ve sorunları var. İster istemez evet bu bizi çok etkiliyor. Aile dinamiği. Ayna Evet, oluyorsun Aile birbirine. dinamiği çok önemli bir şey. O yüzden evet ona her türlü basacaktık.
ince bir şekilde, güzel bir şekilde basmaya çalıştık. Konusu olmadan. Evet. Yani orada çocuk üzerinden biz o şiddeti görüyoruz ama büyük ihtimalle daha geniş bir şiddet. Hani bunun kadına şiddete giden de Tabii. bir tarafı, çocuğa şiddeti, doğaya şiddet. Yani şu içinde bulunduğumuz durum zaten çok zor. Şartlar şu anda gündemde biraz öyle. O yüzden hani maalesef her zaman kanayan bir yara, evrimsel yani de bir konu bir taraftan ve dünyada da çok yaşanan bir sıkıntı. Ona da dikkat çekiyorsun aslında. Önemli bir dikkat çekme durumu bu da. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür teşekkür ederiz. Çok ederiz. sağ olun. Sağ olun. Bu keyifli sohbet için. Çok sağ olun. Filmin de yolu açık olsun. İnşallah. Nice İnşallah, senaryolarınız, inşallah. nice filmleriniz İnşallah, olsun. teşekkürler. Yönetmenlikleriniz olsun. Bugün çok güzel şeyler söylediniz burada Çok geleceğe teşekkür dair. ederiz. İnşallah. Ve herkes için de bir umut tabii. Her oyuncu için, her oyuncu adayı için Hı. sizin söyledikleriniz büyük bir umut. Çok da takip ediliyorsunuz ve örnekte alınıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Sizin de Teşekkürler. teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Aysun Öz'le Başka Şeyler'de bugün gördüğünüz gibi çok değerli konuklarım vardı. Çok da güzel şeyler anlattılar ve tüm dünyayı etkileyecek meseleler üzerinde de konuştuk. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve elbette Mavi Mağara'yı izlemeyi unutmayın.